Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek battaniyesi yapacağız sevgili takipçilerim. Baştan sona kaç sayı başladık, kaç ip gitti, ne kadar ne kullandık. Hani hepsini baştan sona göstereceğim inşallah. Evet, battaniyemiz çok şık, harika bir model haline geldi. İster kız bebeklerde, ister erkek bebeklerde kullanabileceğiniz şahane ötesi bir model oldu. Bu modelden ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Benim gibi battaniye, şal, bebek hırkası, bebek yeleği, bebek tulumu, yani bebek kazağı, ne isterseniz, bebek patiği, bere, şal, atkı, yani ne isterseniz yapabileceğiniz harika ötesi bir model. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelip destek olan, videolarımı beğenen, yorum yapan, özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Battaniyemizin ebatı 1 metreye 1 metre arkadaşlar. Çok da güzel bir boyutu oldu. Bebeklerimizi sımsıcak saracak. Bebeklerimizi hiç üşümeyecek artık. Evet, hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına geçelim. Battaniyemiz için ben 6 adet ipimi bu şekilde aldım. Markası arkadaşlar Kartopu Baby One, anti peeling özelliği, bebek örgülerinde kullandığımız bir ip markası arkadaşlar. Rengi de K019. Lot numarası arkadaşlar, lot numarası ne demek? Aynı kazan numarasıdır. Aynı kazanda kaynamayan ipler renk farklılığı, inceliği gösterebilir. O yüzden toplu aldığınızda buradaki kazan numarasına da dikkat edin. Aynı olmasına özen gösterin. Değilse aynı marka, aynı renk kodu olsa bile aynı kazanda olmazsa ince veya renk tonunda geçişler olabiliyor. Onu da hatırlatmak istedim. Evet, iplerim bu şekilde. Bu battaniyemizi ben misinalı 3 numara şişle öreceğim arkadaşlar. Şişimiz de bu. Eliniz çok sıkıysa 3,5-4 ile de işleyebilirsiniz. Ben 3 numarayla işleyeceğim. Evet, şöyle iplerimi bir kenara kaldırayım. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Evet, ilmek sayımızda biz 1 metreye 1 metre ölçüde yapacağız. Kare bir battaniye elde edeceğiz. Tam şişimizin üzerine 270 tane ilmek atacağız. 1 metreye 1 metre ölçü için. Tabii ki de bu kalınlıkta bir ip için arkadaşlar. Sizler daha kalın bir ipte yaparsanız daha az ilmek atarsınız veya daha kalın bir şiş kullanırsanız daha az ilmek atarsınız. Onu ölçerek sayıya ulaşırsınız. Evet, şimdi beraber ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Hemen şöyle ipten gelen ipimizi parmağıma doladım. Biraz uzunca, bayağı bir uzunca bir ip bıraktım. Yani ikiye katladım ipimizi. Bayağı siz de uzunca bir ip bırakın. Sonra eklemek zorunda kalmayın arkadaşlar. Fazlasını zaten kesersiniz. Bu şekilde parmağıma doladım ipimi. Şu baş parmağımı, şu aşağıda kalan ipimizi şöyle şöyle arkasından üste doğru aldım. İlk defa ilmek atanlar için şöyle yavaş bir şekilde gösteriyorum. İpten gelen kısmı parmağıma, işaret parmağıma doladım. Şöyle şişimizi bu şekilde tuttum. Şu baş parmağımızı da şu aşağıda kalan ipimizi şöyle alttan geçirip üste doğru aldım. Ve şu baş parmağımızı aldığımız ipin bu tarafından şişimizi geçirip işaret parmağımda dolalı ipimi oradan geçiriyorum. Çok kolay arkadaşlar. Hemen baş parmağımdaki bu ipimi alıp işaret parmağımdaki ipimi arasından geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi şişimize atmaya başladık. Evet. Bu şekilde tam 270 tane ilmeğimi şişime atıp geleceğim. Sizler de atın. Ben de atayım.
Çünkü 270 ilmeğimizi bu şekilde atsak videomuz çok uzun olur. Çok kolay arkadaşlar. Hemen bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Gelelim. 270 tane ilmeğimizi şişimizin üzerine bu şekilde dizdim. Şimdi ilk sıramızı yapacağız. Şöyle evet. Burada ilk ilmeğimizi de örerek alıyoruz. İlk başlama ilmeğimiz olduğu için ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Yani haroşe dediğimiz örgüyü öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Sizler haroşeyi nasıl alıyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Hani kimi tersten alıyor, sırf ters örgü olarak ördüğü zaman da haroşe oluyor. Hani bu şekilde ben içten alıyorum. Şöyle kendimden taraftan alıyorum haroşeyi. Bu şekilde bütün ilmeklerimi haroşe olarak öreceğim. Bu haroşeyi arkadaşlar 12 diş haroşe olana kadar öreceğiz aslında. İlk başlamamız o şekilde olacak. Şöyle burası birinci dişimiz oluyor. Tam 12 diş olana kadar öreceğiz. Zaten düz öreceğimiz için de kamera arkasından ben örüp geleyim. Sizler de örün. Daha sonra zaten model sıramıza geçeceğiz. Hani model koyacağımız sıraya geçeceğiz. Bu şekilde şöyle saydığımız zaman bu birinci dişimiz bizim. Tam bu şekilde 12 diş olana kadar örgümüzü örelim, gelelim. Evet, ben 270 ilmeğimizi tam şu an 8. diş haroşemdeyim arkadaşlar. Tam 12 diş olana kadar şöyle saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olana kadar arkadan da önden de haroşa örmeye devam ediyorum. Şöyle sizlere göstermek istedim modelimizin ilk kurulumunu. Evet, hem arkadan saydığınızda 12 diş hem önden saydığınızda şöyle 12 diş haroşemizi örelim. Gelelim hanımlar. Daha sonra zaten modelimizi uygulamaya başlayacağız. Ben 12 diş haroşemi ördüm. Şöyle 12 diş arkadaşlar, şöyle saydığınızda burası ön taraf örgümüzün. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dişimizi yaptık. Arkası da aynı şekilde 12 diş oldu. Şimdi hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk 12 haroşemizi tekrardan kenarda da iki kenarda da ilerleteceğiz. O yüzden 12 haroşemizi örmeye devam edelim. Birinci haroşemi ördüm. İkinci haroşemi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 haroşemi burada tekrardan haroşa örgü, yani ters örgü olarak ördüm. 2 4 6 8 10 12. Evet, şimdi düz yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle dıştan alıyorum ben düz örgüyü, aralarını düz örgü yapacağız ta ki sonunda 12 ilmek kalana kadar. Başından ve sonundan 12 ilmeğimizi
ters örgü öreceğiz. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Aralarını düz örgü öreceğiz. Düz örgüyü arkadaşlar tam 6 sırada bir model yapacağımız için 6 sıra öreceğiz. Yani gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Yani 6 defa gitmiş olacağız. Şöyle diş sayısı da 3 diş düz olduktan sonra modelimizi koyacağız. O şekilde de anlatabilirim. Şöyle düz örgüyü ben sıramın sonuna kadar yapıp geleyim arkadaşlar. Sizler de gelin. Düz örgü olarak sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar. 12 ilmek kalana kadar yaptım. Şimdi kalan 12 ilmeğimizi tekrardan ters örgü yapacağız. Hemen düz örgüden sonra haroşe yapmaya başlıyoruz. İkinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Son 2 ilmeğimi örmeden aldım. Öbür sırada örüyorum arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimizi de sonda haroşe yaptık. Şimdi tersine geçtik. Bu sıramızı hepsini haroşe olarak devam edeceğiz. Örüp geleceğiz arkadaşlar. Sizler de örün, ben de öreyim. Modelimizin ikinci sırası bu. 6 sırada oluşacak modelimiz. Bu bizim ikinci sıramız. Haroşa örgümüzü, bütün ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet, ben gidip geldim. Yani 2 sırasını, model kuracağımız 2 sırayı yaptım, geldim. Şimdi tekrardan 12 tane haroşemi yapacağım. Daha sonra gidip geleceğim, gidip geleceğim. Daha sonraki sırada da modelimizi kuracağız. Yani 6 sırada bir model kurmuş olacağız. Şöyle saydığımızda birinci dişimizi yaptık. İkinci, üçüncü dişimizi yaptıktan sonra düz yerimizi bitireceğiz. Öyle de kolaylıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben yapıp geleyim. 3 diş düz yapıp geleyim. Bu birinci dişim. 2, 3, 2 tane daha yapacağım. Sizler de yapın. Daha sonra modelimizi birlikte kuralım arkadaşlar. Çünkü düz bir yer olduğu için videomuz çok uzun olmasın. Kamera arkasında yapıp geliyorum ben. Ben 6 sıramı bu şekilde düz ördüm. Gördüğünüz gibi yanında 1, 2, 3 tane diş oldu. Şu dördüncüsü yeni sıramın dişi. Bu şekilde. Şimdi modelimize başlayacağız arkadaşlar. Modelimizi yaparken şimdi yan patımızı işledik. Burada bir ilmeğim var arkadaşlar. Onu bu şekilde çıkarttım. 1, 2, 3, 4 kez söktüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilmeğimi tekrardan şişime taktım. Alttan bu şekilde geçirdim. Şu parmağımdaki dolalı ipi bu şekilde ilmeğimin içerisinden geçirdim. Yani ilmeğimi buraya tekrardan takmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki ilmeğimi düz yüzden işliyorum. Yani düz olarak 1, 2 ve 3 tanesini bu şekilde işledim. Dördüncü ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 kez söktüm. İlmeğimi şişime taktım tekrardan. Bu şekilde parmağımdaki ipten bir tane burada ilmek çıkartıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum.
Evet, ikinci bonbonumuzu da yapmış olduk. Çok kolay arkadaşlar. Hani daha da yakından göstereyim. 3 ilmeğimi düz işledikten sonra dördüncü ilmeğimizi çıkartıyoruz. 1 2 3 4 defa söktük. Sonra ilmeğimizi takıyoruz şişimize. Bir tane içerisinden bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Hemen 1 2 üçüncü ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İlmeğimi çıkarttım, sıradaki ilmeğimi 1 2 3 4 defa söktüm. İlmeğimi takıyorum. Hemen bir ilmek çıkartıyorum buradan ve sıradaki 3 ilmeğimi düz bir şekilde yapıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Son bir kez daha yapayım. Daha sonra sıra sonuna kadar, uzun olduğu için ben örüp geleyim. Sizler de örün. Sıradaki ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 4 ilmeğimi bu şekilde söktüm. Buradaki ilmeğimi şişime taktım. Hemen buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeğimizi yapıyoruz. 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Öbür tarafına geçtiğimizde tekrardan görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Modelimizi koyduk. Sondaki 12 tane haroşemizi de ördük. Şimdi örgümüzün arka sırasına geçiyoruz. Arka taraftan bütün ilmeklerimizi haroşe olarak öreceğiz arkadaşlar. Yani ters örgü olarak öreceğiz. Çıkarttığımız ilmekleri de dahil hepsini haroşe olarak örelim gelelim. Evet, düz yüzüne geldim, yani ön tarafına tekrardan geldim örgümüzün. Örgümüzü örerken birinci sıramızı zaten örmüş olduk toplarken. Şimdi tekrardan 12 tane haroşemi kenarda ördüm ve düz bir şekilde 4 sıra daha yapıyorum arkadaşlar. Normal dümdüz alıyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 sıra olacak. Biz ikisini ördük. Şu an 3. sıramız kabul ediyoruz burayı. 1 2 3, şöyle 1 2, bu şekilde yandan da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yan dişlerden de bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Örgümüzün ön yüzünü düz örgü, arkasını haroşa öreceğiz. 4 sıra daha örüp gelelim. Evet. Son kez bir gidip geleceğiz arkadaşlar. 6. sıramızı örmüş olacağız. Şöyle de göstermek istedim. Bir sıra daha hem gideceğiz hem geleceğiz. Daha sonraki sıramızda modelimizi kuracağız. Evet, bu şekilde bu sıramızı düz örüyoruz. Arka sıramızı tekrardan haroşa örüp gelelim. Evet, 6 sıramızı gittik geldik gittik geldik gittik geldik arkadaşlar. Şuradan da bilebilirsiniz, az önceki dediğim gibi de 1 2 3 haroşa, kenarda 3 haroşa olduktan sonra model koyacağımız yeri
kolaylıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizi yapım yerine geldik tekrardan. Burada ilk başta koyduk modelimizi. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Yani kaydırırken de buralara değil, bu ortalara yapacağız arkadaşlar modelimizi. Tam 3 ilmeğimizin, model yaptığımız ilmek hariç ortada işlediğimiz 3 ilmeğin tam ortasına yapacağız modelimizi. Şimdi ilk ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Düz örgü yapıyoruz. 12 tane haroşemi yaptıktan sonra tabii ki de burada arkadaşlar bir tanesini daha örüyorum ve tam şu bonbonumuzun ortasına gelen ilmeğimiz şurada belli arkadaşlar. Oradan söküyoruz. 1 2 3 4 defa söktük. Daha sonra ilmeğimi şişime taktım ve bir tane ilmek çıkartıyoruz burada. Evet, ilmeğimi çıkarttım. Hemen 1 2 3 ilmeğimi düz işliyorum. Gördüğünüz gibi az önceki ilmek söktüğüm yeri bu sefer 3 tane düz yaptık. Modelimizi de kaydırmış olduk. Hemen 4. ilmeğimi 1 2 3 4 defa söktüm ve ilmeğimi takıp buradan ilmeğimizi çıkarttım tekrardan. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimizi söküyoruz. 1 2 3 ve 4. Böylelikle modelimiz kaydı. Şöyle biraz ördükten sonra sizlere göstereceğim. Hemen 3 tane düz örgümüzü yapıyorum. Evet. Bu sefer ortalara geldi bonbonlarımız ve daha da ilerledikçe model kendini tamamen gösterecek zaten arkadaşlar. Evet, bu sıramızı da bu şekilde ilerleyeceğiz. Şuradan bilebilirsiniz arkadaşlar. Az önceki yaptığımız 3 düz ilmeğin tam ortasındaki ilmeğimizi söküyoruz. 1 2 3 4 defa söküyoruz. Daha sonra ilmeğimi şişime takıp bir adet ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı yapalım, gelelim. Arkası zaten haroşa arkadaşlar. Gene 6 sırada bir modelimizi kuracağız. Gidip geleceğiz, gidip geleceğiz, gidip geleceğiz arkadaşlar ve tekrar modelimizi kuracağız. Oraya kadar ben örüp geleyim. Sizler de örün. Daha sonra duruşuna bakalım. Evet, ben sıramı tamamladım ve arkadan da haroşemi ördüm. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci bonbonumuzu da koymuş olduk. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Şimdi üçüncü bonbon için yer hazırlayacağız. Yani dediğim gibi git gel git gel git gel 6 defada modelimizi kuracağız. Bu şekilde düz örgü olarak örüyorum. Bir gidip geldik, bir daha gidip geleceğiz. Yani 3 diş burada haroşemizi yapana kadar gidip geleceğiz. Hani sayısını buradan sayamayanlar için buradan takip edebilirsiniz. Evet, ben düz örgümü öreceğim. Daha sonra arka tarafını tekrardan haroşemizi öreceğiz. Bir daha düz örüp haroşemizi örüp gelip bonbonumuzu tekrardan koyacağız. Ben oraya kadar örüp geleyim. Bir üstte daha göstereyim. Daha sonra zaten örüp gideceğiz inşallah. Evet, bir bonbon sırasına daha geldim. Bu şekilde
Şimdi kaydırma usulü yaptığımız için tekrar ilk başta yaptığımız gibi buradaki ilk ilmeğimizi 12 haroşeden sonraki ilk ilmeğimizi tekrardan şişimizden çıkardık. 1, 2, 3 ve 4 defa söktük. Daha sonra ilmeğimi taktım ve buradan bir ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şimdi 3 ilmeğimizi düz bir şekilde yapacağız. Bir, şöyle 1, 2, 3 ilmeğimi işledim. Bu şekilde şimdi buradaki söktüğümüzün üstünü tekrardan 3 ilmeğe tamamlamış oldum. Yani tekrardan şu ilk yaptığımız bonbon gibi arkadaşlar. Şimdi şu bonbonun ortasındaki ilmeğimize denk geliyor sıra. 1, 2, 3, 4 defa söktüm. Hemen ilmeğime takıp bir ilmek çıkarttık. 1, 2 ve 3 tanesini işledik. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. 3 tane düz ördükten sonra 1, 2, 3, 4 defa çıkarttık. Hemen bir ilmek topluyorum. Düz 1, 2, 3 tanesini düz bir şekilde ördüm. Evet, gördüğünüz gibi ilerledikçe bonbonlarım daha çok kendini göstermeye başladı. Kenarda bu şekilde ilerliyor. Evet, herhalde anlatabildim arkadaşlar. Sizler de videomu geriye sardırarak tekrardan nasıl yaptığımıza bakabilirsiniz. Bu şekilde ben biraz ilerleteyim. Şöyle çoklu halinde bir görün istiyorum. Daha sonra battaniyemizin finaliyle karşınıza geliriz inşallah. Battaniyemizi ben biraz ilerlettim arkadaşlar. Hemen hemen ikinci ip bitmek üzere. Şöyle de göstereyim. Videomun sonunda zaten ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim sizlere. Şu an ben de bilmiyorum. 6 tane aldım. Hani bitiminde ne kadar ip gidecek onu da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle battaniyemizin ilerlemiş haliyle göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel kabartmalı harika bir bonbon şekeri modeli oldu. Evet, ben örmeye devam edeyim. Battaniyemin bonbon şekeri tarafını tamamladım. 1 metreye geçti arkadaşlar. Şöyle başta yaptığımız gibi 12 diş haroşemizin yapmaya başladık. Şöyle göstereyim. Büyümüş halini de inanın çok güzel bir battaniye oldu. Tam 1 metreye 1 metre battaniyemiz bitmek üzere. Son evreleri artık. Şöyle göstereyim. Baştaki yapmış olduğum haroşa gibi haroşelerini yapıyorum. Daha sonra şöyle tam haroşenin üzeriyle incilerini yapacağız birlikte. Evet. En başta yaptığımız gibi 12 diş haroşemizi son kısma da yapacağız. Ve bu şekilde battaniyemizi tamamlamış olacağız. Toplam battaniyemize arkadaşlar 9 ip gidiyor.
Hani 9. ipi çok az bir şekilde kalır. O şekilde biter. Benim gibi 1 metre battaniye yapacaksanız 9 tane ip mutlaka almanız lazım. Tabi ip markasından markasına da değişir. Daha kalın iplerde daha çok ip gider. Daha ince iplerde daha az ip gider. O şekilde ayarlarsınız. Bizim ipimiz Kartopu One Baby marka. Evet, bu şekilde haroşa yapmaya devam edeceğiz. Ben 10 sıra örüp geleyim. 2 sırasını zaten bitirmiştim. 10 sıra daha haroşemizi yapıp geleyim. Daha sonra videomuzu sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Evet, çok şükür battaniyemizi bitirdik arkadaşlar. 1 metreye 1 metre şahane bir battaniye oldu. Çok da güzel, kabarık kabarık, harika, sıcacık tutuyor arkadaşlar. Örerken dizlerimin üstünde de o sıcaklığı hissettim. Bebeklerimiz de inşallah sıcacık kullanır bu battaniyeyi. Evet, şimdi son aşaması olan inci yapımını göstereceğim arkadaşlar. İnci bu şekilde ben aldım arkadaşlar. Benim müşterim küçük boy inci istedi. Şöyle kenarında küçük dursun istedi. Sizler biraz daha büyük kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Bu şekilde bu boyutta ben bir inci yapacağım şimdi. Evet, bunu yapmak için şöyle bir oya ipliğini arkadaşlar şöyle de göstereyim. Şöyle bir oya ipliğine krem, aynı kendi renginden olan krem oya ipliğine incimi dizdim. Şimdi birlikte bir de tığım var arkadaşlar. Normal örgü yapmış olduğum tığım benim bu. Hemen şimdi birlikte tek tek iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben bu şekilde daha kolayıma gitti ve daha sağlam olacağını düşünüyorum. Şöyle öncelikle hemen bir ilmek aldık buradan. Battaniyemizi şöyle tuttuğumuz zaman şöyle baştan başlayalım. Evet, köşeden başlayalım. Şimdi şu tam haroşenin üzerindeki en üstteki ilmeğin içerisinden ilmeğimi geçiriyorum bu şekilde. Evet, ilmeğimi aldım. Şimdi bir tane inci alıyorum. Şöyle kapatıyorum. Hemen sıradaki diş arkadaşlar, şöyle dişi görün. Şu dişin en üstündeki ilmeğimizi şöyle alttan girip bu şekilde ilmeğimizi kaydırıyoruz. Şöyle daha da yakınlaştırayım isterseniz. Şimdi bir tane daha boncuk alıyorum. Boncuğumuzu bu şekilde yapıp hemen sıradaki şöyle dişi arkadaşlar, şu dişi altından giriyorum. Hemen bu şekilde ilmeğimizi kaydırıyorum. Hemen boncuk alıyorum tekrardan. Bu şekilde sıradaki dişin şöyle altından alıp ilmeğimizi kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sıra arkadaşlar, hiç atlamadan boncuğumuzu takmış olacağız battaniyemize.
Evet, gördüğünüz gibi dizilmeye başladı. Hemen boncuk alıyorum. Sıradaki dişimize şöyle alttan girip ilmeğimizi kaydırıyoruz. Boncuğumuzu alıyoruz. Çok sıkı sıkı değil arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimizin alttan girip ilmek kaydırarak takıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ben biraz yapayım. Şöyle ilerlemiş halinde görün. Kolay zaten, hani zor bir yapımı yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben biraz yapıp geliyorum hemen. Sizler de yapın. Daha sonra görüşelim. Evet, ben bu şekilde biraz ilerlettim. Şöyle duruşunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, ben bunu şimdi dört kenar bitirip geleceğim. Sizler de yapın. Daha sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Battaniyemizin son halinde sizlere çok büyük halinde göstereceğim arkadaşlar. Evet, ben yapıp geleyim. Sizler de yapıp gelin. Battaniyemiz bitti sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarının incisini de yaptım. Bitirdim. Çok ama çok güzel bir battaniye oldu. Bayağı da büyük bir battaniye oldu arkadaşlar. Evet, şöyle hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, sizler de yapmak istiyorsanız çocuklarınıza, torunlarınıza dışarıya örüp yapmak istiyorsanız harika bir model. Çok şık, çok güzel duran bir model halini aldı. Bugün sizlere 1 metre 1 metre bebek battaniyesinin baştan sona anlatımını yaptım sevgili takipçilerim. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimiz çok ama çok güzel bir model oldu. Evet, battaniyeme toplam 9 adet ip gitti arkadaşlar. 9 ipin hepsini bitirmedi ama yarısını yaptı. Yani 8,5 ip gitti. İnci de 4 metreye 4 metre inci gitti arkadaşlar. Evet, 3 numara tığla işledim arkadaşlar. Yani şişle, misinalı şişle işledim. Videomun başında da söyledim. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımı da ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet, bugünlük de videomuz bu olsun. Yeni videolarda, yeni modellerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.